Herkese merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vegan beslenme. Vegan beslenme nedir? Hayvansal hiçbir gıdanın alınmaması veya yan ürünün bulunmamasıdır. Beslenmede bunların hiçbirine yer verilmemektedir. Et, süt ve süt ürünleri, balık ve su ürünleri, yumurta gibi gıdalar veganlar tarafından yenmemektedirler. Veganlar bunların yerine alternatif gıdalar tüketmektedirler. Ancak şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. 24 saat süreyle çalışan bir metabolizmamız var. Ve bu metabolizmamıza ve dolayısıyla hücrelerimize girdi gönderirken bazı girdileri yani bazı besin maddelerini az olarak göndermemeliyiz. Eğer bazı besin maddelerini az olarak gönderirsek sonuçta metabolizmamızda dengesizlikler başlayacak ve bu dengesizlikler sonucunda da çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle veganlar da vücudumuz için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminler, eser elementler almak zorundadırlar. Ve tabii ki bunların dengeli alınması gerekiyor. Aslında bakacak olursak hayvansal gıdaların yenmemesinin bir felsefesi ve arkasında yatan bir gerçeklik söz konusudur. Çünkü hayvanlar acıyı hissederler. Sinir sistemleri vardır ve bu nedenle veganlar ve vegan felsefesine sahip olan kişiler hayvanları ve hayvansal gıdaları yememektedirler. Onların yerine bitkisel gıdaları tercih ederler. Çünkü bitkilerde sinir sistemleri yoktur ve bitkiler acı duymazlar. Vegan beslenme acıyı hissedenlere dokunmayalım, onun yerine bitki tüketelim demektedir. Daha ileriye götürecek olursak veganlar gıdaların dışında hayvanları kaynak ve eşya olarak da kullanmazlar. Peki bu gıdalar nelerdir? Nelerden oluşur? Kepekli tahıllar, sebze ve meyveler, bezelye ve fasulyeler, kabuklu kuru yemişler, tohumlar ve baklagiller gibi bitkisel ürünlerdir. Vegan beslenmede daha fazla lif, antioksidan ve mineral ve vitaminlerin alınması ve bolca alınması söz konusudur. Aynı zamanda alkali ve probiyotik maddelerdir. Vücudumuzun asitlenmemesi için uygun gıdalardır vegan beslenmedeki bu ürünler. Ancak bazı istisnaları da bulunmaktadır. Çünkü daha önceki videolarımda da söylediğim gibi hayvansal gıdalar vücudumuzun asit yükünü artırmaktadırlar. Ve vücudumuzda asit yükü arttıkça vücudumuzda çok değişik, çok farklı kronik hastalıklar meydana gelmektedir. Başta obezite olmak üzere. Ancak vegan beslenmede de bazı handikaplar söz konusudur. Ve bu handikapların da başka yöntemlerle giderilmesi gerekmektedir. Örneğin bitkilerden sağlanan demir formu vücudumuz tarafından tam kullanılmamaktadır. Vücudumuza hayvansal gıdalardan aldığımız demirden daha az katkı sağlarlar. Vegan beslenmede önümüze birkaç sorun daha çıkmaktadır. Örneğin bazı vitaminler ve mineraller vegan beslenmede tam olarak alınmamaktadır. Bunlar B12 vitamini, niasin, riboflavin, D vitamini, kalsiyum, iyot, selenyum ve çinko gibi mineral ve vitaminlerden oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı vegan beslenenler günlük beslenme modelini çok iyi ayarlamaları gerekir. Çoğunlukla bu eksiklikleri yerine koymak için food supplementler, fonksiyonel gıdalar, takviye edici gıdalar, süper gıdalar ve bunlar gibi gıda özütlerini ya da endüstriyel supplementleri almak zorundadırlar. Vegan beslenmenin faydalarına bakacak olursak kilo kaybına neden olmaktadır. Bunun nedeni aldığımız gıdaların kalorilerinin düşük olması, fiberlerinin yüksek olması, çoğunlukla işlenmemiş ve çiğ olarak yenmesidir. Yani çoğunlukla müdahale görmemiş gıdalardan oluşmaktadır. Daha düşük kan şekeri düzeyi sağlar ve böbrek fonksiyonlarını korur. Özellikle tip 2 diyabet hastalığı riskini azaltır. Hatta diyabete bağlı gelişen komplikasyonları minimuma indirir. Kanser gelişme riskini
azaltır. Kalp hastalıkları riski azalır. Tansiyon yüksekliği, lipid ve kolesterol düzeyi normale gelir. Artritler ve artritlere bağlı ağrılar azalır. Vegan beslenmede otoimmün hastalıklara daha az rastlanmaktadır. Demans ve bunama daha az gözükmektedir. Siz de vegan beslenmeye karar verirseniz eğer günlük olarak diyetinize yerleştirebileceğiniz uygun bir gıda mutlaka bulabilirsiniz. Ancak öncelikle şuna karar vermeniz lazım. Hangi tip mutfağı daha çok seviyorsanız o mutfakta yapabileceğiniz vegan beslenmeyi bir not olarak çıkarmanız gerekiyor. Ve daha sonra günden güne bu notları tazeleyerek ve devamlı suretle yenileyerek kendinize bir gıda menüsü oluşturabilirsiniz. Ve şunu da unutmayın sevgili dostlar. Vegan beslenmeye başladığınızda dünyamız insan ve hayvan sağlığı için yapabileceğiniz en iyi şeyi yaptığınızı unutmayın lütfen. Vegan beslenmeye başlarken maddi durumunuzu, ne tür yiyecekleri yapabileceğinizi, mutfakta geçireceğiniz zamanı, işinizi ve yaşam şeklinizi göz önüne getirip bunları bir plan dahilinde değerlendirerek yeni bir vegan beslenme programı oluşturmanız gerekmektedir. Eğer isterseniz bugüne kadar tüm mutfaklarda bulunan yemek çeşitlerini vegan beslenme modeline uygulayabilirsiniz. Videomun başında söylemiştim. Bu yemeklerde hiçbir hayvansal gıda ya da hayvansal yan ürün bulunmamalıdır. Şöylece basit bir gıda planı yapılabilir. Bakliyat, tahıl, sebze ve meyveler ve tohumlar. Bunları harmanlayıp gün içinde tüketebilirsiniz. Eğer bunları alışkanlık haline getirirseniz bu ürünleri bulmak daha kolay olacak ve bulma yöntemini öğreneceksiniz. Günümüzde vegan beslenme gittikçe artmaktadır. Büyük şehirlerde hatta küçük tatil yörelerinde dahi vegan restoranlar ve vegan dükkanlar açılmaktadır. İnternete girdiğinizde, tarama yaptığınızda bunları bulmak ve görmek mümkündür. Hatta vegan yaşamı içeren aktiviteler de artık günümüzde yaygınlaşmaktadır. Vegan beslenme tarzını uygulamaya karar verirsek kendi sağlığımızı koruyup kollamalıyız. Yani vegan beslenmenin eksikliklerini mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Bunu asla unutmayın sevgili dostlarım. Hatta her yaşta insan vegan beslenmeyle tanışabilir. Ancak az önce tanımladığım noktalara dikkat çekerek bunu yapmak gerekmektedir. Böyle bir durumda daha dikkatli bir program ve yaşam tarzı belirlemek gerekmektedir. Çok sık olarak bahsettiğim gibi gıdalarımızdaki besin değerleri oldukça düşmüş olduğundan bazı yöre ve bölgelerimizdeki bitki ve sebzelerin dışındaki ürünler haricinde mevcut piyasadaki ürünlerde besin değerlerinin çok azalmış olduğunu bildiğimizden çalışmalar da bize onu göstermektedir. Bu nedenden dolayı özellikle vegan beslenmede ek olarak bitkisel kaynaklı orak skoru en yüksek olan antioksidanlar, nitrik oksit, omega 3 ve yine bitkisel kaynaklı mineral ve vitaminler ve eser elementler günlük olarak alınmalıdır. Evet sevgili dostlar, vegan beslenmede bu eksiklikleri olup olmadığını her yıl kontrol edebilmek adına yılda bir kez kan tahlillerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Sizlere ana öğünde ya da ara öğünde kullanabileceğiniz bitkisel menşeli bir protein linkini aşağıya koyuyorum. Bu ürünü ana öğün veya ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.